Kur neden yükselir veya düşer? Bir gün uyandığımızda dolar 10 lira, ertesi gün bakıyoruz tekrar 5 lira, 7 lira. Peki bunun gerçek sebebi ne? Kur ne sihirli bir sayıdır, ne de sadece haberlerle hareket eden bir grafik. Bugün dövizin neden yükselip veya arttığını anlamamıza yarayacak 5 temel mekanizmayı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kurun tanımını yapalım. Kur, herhangi bir para biriminin diğer para birimleri karşısındaki fiyatıdır. Bugün sadece dolar TL kuru üzerinde konuşacağız. Yani 1 dolar kaç TL diye sorduğumuzda aslında dolar TL kurunu öğrenmiş oluyoruz. Doların artması veya azalmasının ilk nedeni arz ve talep dengesidir. Yani bir dövizi bir emtia, bir mal olarak düşündüğümüzde talebi arttığında fiyatı yükselir, talebi düştüğünde ise fiyatı düşer. Diğer taraftan dolar talebi sabit olsa bile dolar arzı azaldığında fiyatı yükselir, dolar arzı yükseldiğinde ise fiyatı düşer. Peki doların talebini arttıran veya arzını azaltan unsurlar nelerdir? Bunları anlarsak arz ve talep dengesinde kur nasıl değişir bunu da rahatlıkla anlamış oluruz. Eğer ithalata bağımlı bir ekonomiyseniz, yani ülke içerisinde sattığınız ürünler, tüketim üzerine talep ettiğiniz ürünler, eğer yurt dışından alıyorsanız bunları ithal edebilmek için öncelikle dolara ihtiyacınız var. Dolayısıyla dolar talebini arttırırsınız. Bu da dolar fiyatını doğal olarak yukarıya çeker. Diğer taraftan dolar arzını aşağıya doğru çeken, yani dolar arzını azaltan unsurlar var. Bunları da anlamamız lazım. Mesela Türkiye'de dolar basılabilen ya da üretilebilen bir emtia değil. Dolayısıyla eğer bizim ihracatımız varsa, yani ihracattan dolar elde edebiliriz. Veya turizm gelirlerimiz varsa veya ülkeye yabancı sermaye geliyorsa ülke içerisinde dolar arzı artar ve fiyat aşağıya çekilir. Yani kur düşer. Dolayısıyla eğer ihracatınız düşerse dolar arzını da azaltmış olursunuz ve bu da dolar arz talep dengesini olumsuz etkiler, kuru yukarıya çeker. İkinci mekanizma da sermaye hareketleri. Yani bir ülkede yabancı sermaye ne kadar fazla olursa o ülkeye dolar girdisi o kadar fazla olur. Sermaye ne zaman ülkeye gelir? Eğer bir ülkede güven ve sürdürülebilir politikalar varsa o ülkeye yabancı sermayeler gelir ve kalıcı olur, yatırıma dönüşür. Bu da sürekli yabancı para girişini ve sermaye hareketliliğini arttırır. Dolayısıyla dolar kurunu ya dengede tutar veya aşağıya doğru yavaş yavaş inmesinin zeminini oluşturur. Bir başka unsur da güven ve beklentiler. Yani uyguladığınız ekonomik politikalara eğer bir güven yoksa o ülkede dolar hiçbir gerekçe olmadan bile kur yukarıya doğru hareket ettiğini görürüz. En kötü senaryoda şu ki, bu çok önemli bir husus, atlıyoruz bunu. Hiçbir gerekçe yokken zaman zaman döviz kurunun yükseldiğini görürüz. Onun en büyük nedeni şu: İnsanlar hiçbir neden, hiçbir gerekçe yokken gelecekte ne olacak kaygısı yaşadıklarından dolayı ve kurun yükselme ihtimalini her zaman kenarda bulundururlar ve dolayısıyla da dolar talebini artırırlar. Nakitte beklerken dövizde beklemeyi talep ederler. Bu dolar fiyatını sürekli yukarıya çeken bir hareket olur. Döviz kurunu belirleyen bir diğer mekanizma da faiz getiri dengesidir. Yani bir ülkede faizler yüksekse dolar kuru o kadar düşüktür. Çünkü faiz geliri elde edebilmemiz için bizim TL'ye ihtiyacımız var. Bankalar TL'ye faiz öderler. Dolayısıyla yastık altındaki veya banka mevduatlarındaki dövizler bozdurulur. Faiz getirilisi elde etmek için TL hesaplarına yatırılır. Yani faizler yükseldiği zaman döviz talebi düşer ve kur aşağıya düşer. Diğer taraftan faizler düştüğü zaman döviz talebi artar ve kur yukarıya tırmanmaya başlar. Bir diğer mekanizma ise Merkez Bankası müdahaleleridir. Merkez bankaları kendi uyguladıkları ekonomik politikaları çerçevesinde kuru belli bir dengede tutmaya çalışabilirler. Ancak merkez bankalarının gücü sınırsız değildir. Çünkü o parayı merkez bankaları basmıyor. Merkez Bankası TL'nin sahibidir ve TL'yi domine eden bir kurumdur. Ama dövizi dengede tutmak için zaman zaman döviz arzını arttırır veya kısar veya faizleri yükseltir ya da düşürür. Ancak bunu bir ekonomi politikası olarak uyguladığı zaman herhangi bir sıkıntı, sorun, problem söz konusu değildir. Bunu dövizi baskılamak için uyguladığı zaman bilinmelidir ki mutlaka er ya da geç bir sorunla karşılaşacak. Çünkü döviz kurunu baskılamaya kalkarsanız mutlaka bir yerde patlak verecek.
edecektir. Döviz kurunu belirleyecek şey serbest piyasa olmalıdır. Dolayısıyla merkez bankaları sadece ekonomi politikalarını dengede tutmak için dövize müdahale etmek için politikalarını kullanmalıdır. Evet, döviz kurunun nasıl değiştiğini anlayabilmek için bu 5 mekanizmayı bir arada değerlendirmemiz gerekir. Yarın kalktığımızda acaba döviz ne olur sorusundan ziyade döviz artacak mı azalacak mı endişesini bir tarafa bırakarak yatırım kararlarımızı şekillendirmeye başlarız. Dolayısıyla bu mekanizmalar önemlidir. Yani siz bir yatırım yapacaksanız gelecekte döviz ne olacak, nasıl hareket edecek bunu anlamak için bu mekanizmaları mutlaka öğrenmeli ve yatırımlarımızı buna göre şekillendirmeliyiz. En temel haliyle dolar kuru neden artar, neden azalır? Bugün bunu konuşmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.